Bizim bu Kuzey Kaz Dağları'nın en bence önemli özelliği suyun bol olması. Burada hiç böyle burayla bağını kes bütün her tarafın. Benim hiçbir şeyimi kesemezler yani. Benim burada suyum çok şükür bol var. Elektriğimi kendim üretiyorum. İnternetim uydudan, tavuklarım var. Ekip biçiyoruz, yeri Aç geliyor. kalmayız yani. Bir kaos ortamında. Yani depremdi, savaştı, herhangi bir şeydi. Burası en güvenli nokta. Hani burası bizim kendi krallığımız mı? İdagonya Cumhuriyeti, kendi cumhuriyetimiz. Tabii burada her şeyimizi kendimiz yapıyoruz, ediyoruz. O yüzden ben daha güvenli hissediyorum kendimi burada. Hoş geldin. Siz de mi bizimle geziyorsunuz? Adnan gel buraya. Aferin sana akıllı çocuk. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaz Dağları'nda modern dünyadan uzaklaşarak yeni bir yaşam kuran Sinem ve Cengiz Han'ın kırsala göç hikayesini dinleyeceksiniz. Kırsala göç ettikten sonra İdagonya kamping alanını kurarak burada bir girişimcilik örneği gösteren bu çiftimizin kırsaldaki hayatını konu alacağız. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. bulduk. Sinem. Deniz Cengiz Han ben de memnun oldum. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok güzel bir ortam. Nasıl buldunuz? Vallahi çok güzel. Gelirken de rahatlıkla buldum zaten. Her yere tabela koymuşsunuz. Evet, biraz ormanın içinde olduğumuz için tabela ihtiyacı var buraya gelen insanlar için. Evet, evet. Hazırsanız geçelim mi? Tabii ki. buyurun. Buyurun. Tamam. Şöyle birazcık oturalım, sohbet Tamam. edelim.
Günlerimiz bu aralar yoğun geçiyor. Çünkü artık sezona hazırlıklarımız başladı. Evet. Doğa uyandı. Otlarımızı biçiyoruz, ağaçlarımızı dikiyoruz, hayvanlarla ilgileniyoruz. Tabii gelen giden misafirlerimizle organize oluyoruz. 5 senedir buradayız. İstanbul'dan biz de biliyorsunuz geldik, buraya yerleştik. Odur budur da her zaman açığız. Çünkü buranın belli bir sezonu aslında mantıksal olarak yok. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel, baharlar bambaşka. Ama genel olarak baktığımız zaman insanların bir tatil anlayışında bir yaz dönemi olduğu için yani 19 Mayıs'ta bu işte genellikle bir start verme gibi oluyor. Ondan sonra sonbaharda okullar tekrar açılana kadar olan süreçte yine bir yoğunluğumuz oluyor. Sizi tanımayanlar için öncelikle kendinizden bahsedebilir Tabii misiniz? ki. Sinem ben. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Daha önce medyayla uğraşırken sonra eğitim sektörüyle iş hayatımı, kurumsal hayatı tamamladım. Sonrasında da buraya geldim. İstanbul'dan buraya gelmeden önce burayla öncelikle onu anlatayım birazcık. Bağlarımız vardı, yani burayı 15-20 yıldır hem bölgesel olarak biliyorduk hem de burada bir yaşam vardı ailemizle birlikte. Ama biz eşimle birlikte son 5 yılımızı burada geçirdik. İnşallah geçirmeye de devam edeceğiz. Burada yaşıyoruz. Öncelik olarak tabii yaşantımızı getirdik biz buraya. Yani bir ticaret ya da işte bir işletmeden önce yaşamak için geldik. Sonrasında da yine turizmle uğraşabileceğimiz bir düzen alıp hem yaşıyoruz hem çalışıyoruz. Güzel günler geçiriyoruz. İnşallah böyle de devam eder. Siz de tanıyalım. Tabii. Benim ismim de Cengizhan Kavak. Aynı şekilde doğma büyüme İstanbulluyum. Ama sürekli bir rahatsızlık içindeydim uzun yıllar. Biraz farkındalık sahibi olduğumuzdan beri diyelim. Sürekli İstanbul'dan bir kaçışın yolunu arıyorduk açıkçası. Hani başka lokasyonlar da vardı aklımızda. Hani buradaki tesadüfi biraz da mevzu. Bu bölge, yani Akçakoyun Köyü, Agonya Ovası diye bilinen yer bizim çok eski sevdiğimiz arkadaşlarımızın İstanbul'dan, büyük şehirlerden gelip zaten buraya göçtüğü, burada yaşadığı bir noktaydı. Yani ben buraya ilk motosikletlerle, hatta 2009'da gruplarla gelmiştik. Odur budur, burada bir bağımız vardı. Yani senede bir kere belki gidiyorduk, geliyorduk. Buraları bir havasını, suyunu kokluyorduk. Tekrar ondan sonra İstanbul'a dönüyorduk. Daha sonra da işte tesadüfi durumlar diyelim, şans mı diyelim, bu tarz önümüze çıkan bir fırsat oldu diyelim. Geldik buralara, yerleştik. 2020 Haziran'da geldik. 5 sene oldu. Tam 5 senedir tam zamanlı buradayız. Yaz, kış, her mevsim. Çünkü her geçen gün burada bir çoğalıyoruz. Sorumluluğu buranın çok ağır. Ne gibi? Ağır ama çok güzel. Köpeklerimiz var, tavuklarımız var, sincaplarımız var, kedimiz var. Şimdi bir de 2 de tavus kuşu katıldı bizim aramıza. Onlar var. O yüzden artık burası iyicene bizim de bir parçamız oldu. Onun hariç tabii ki kendi hayvanlarımız, kendi şeylerimiz harici ormanın çok ortasındayız. Burada birçok yaban hayat devam ediyor ve onları da çok seviyoruz. Gördüğümüz zaman mutlu oluruz. Yani kendimi biraz onlardan bile sorumlu hissediyorum. Burada böyle bir hayat geçirmeye çalışıyoruz. Biraz mücadele, biraz keyif, böyle devam ediyoruz. Hayatımın hiçbir evresinde köy hayatı yoktu. Yani annem babam da şehirli. Şehirli oldukları için hani böyle işte bayramda, seyranda ya köyümüze gidelim. Orada işte bir hayat, düzen olsun, bir ev olsun, öyle bir şey hiç yaşamadım. Ama şöyle bir şey var. Babam benim veteriner hekim. Ondan dolayı hayvanlara karşı hep bir aşinalığım vardı. İşte zamanında büyükbaş hayvanlarla da ilgileniyordu vesaire. Daha sonra burayla ilgili bir şey gelişince, yani ailemden başka fertler benden önce buraya geldiler. Onlarla birlikte bu taraflara geldik. Tabii İstanbul ve büyükşehir de her geçen gün daha kötüye gittiği için, kaos arttığı için bir özlem vardı yani, ama çok planlanmış bir şey yoktu. Bir de hep şey diyordum, ben emekli olunca Çanakkale'ye geleceğim, merkeze. Niyeyse böyle bir çocukluk hayalim vardı kendi içimde.
Çanakkale'ye geleceğim, burada yaşayacağım ama burası oldu. Yine Çanakkale'ye bağlı. Biz Agonya'dayız şu anda. Kaz Dağı'nın iç bölgesi diyelim coğrafi olarak. Böyle bir serüven aslında, bu peş peşe kendini izleyen, planlanmamış bir şekilde kapılar birbirini aça bu noktaya getirdi. Benim için en önemli şey emeklilik hayali olan, yani çoğu insanın şehirde yaşayan, işte 60'lı yaşlarına geldiğinde yapabildiği şeyleri biz biraz daha erken yapma şansına eriştik. Çünkü bu hayat belli bir yaştan sonra çok da sürdürülebilecek bir hayat değil. Yani konfor arayanlar için söylüyorum. Çünkü çalışmak gerekiyor. Hayatımın hiçbir evresinde bedenen bu şekilde çalışmamıştım. Daha ziyade masa başı işleri kurumsal hayatta. Bedenen çalıştığımız, çok yorulduğumuz ama o yorgunluğu hani sabah kalktığımızda ya her şeyi resetlediği, yani gördüğümüz bu manzara, işte kuş sesi, bir çiçeğin çıkması, o yorgunluğu resetlediği bir hayatın içindeyiz eşimle birlikte. O da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Evet. Çalışmak ne canım yani. Çalışmak ötesinde. Yani hatta şimdi ben kendi sosyal hesabımda paylaşıyorum son günlerde. Her gün bir iş olarak, işte bir gün kaynak yapıyorum, bir gün ot Art biçiyorum, işler. bir gün işte odun yapıyoruz. Tabii burada şimdi büyük bir arazi içindeyiz. Büyük bir arazi sahibiyiz. Buranın sorumlulukları... Kaç dönümdü bu arada? Aşağı yukarı 15 dönüm bir arazi burası. Yani doğma büyüme İstanbul'dayım. Uzun süre orada yaşadık. Bütün imkanlarından faydalandık. Ama her zaman bir eksiklik vardı. Yani İstanbul'u hiç sevmedim. Hiçbir zaman sevemedim. Yani 5 senedir buradayım. Toplam İstanbul'a gittiğim yani birkaç keredir. O da hiç yani ne özlüyorum ne yani gördükçe üzülüyorum sadece İstanbul'da yaşayanlara. Orada kendi işimizle gücümüzle uğraşıyorduk. Ama dediğim gibi ben zaten İstanbul'dayken bile sürekli hareket halindeydim. Ki bunun içinde de en büyük sebebi yani motosiklet sahibiydim. Motosiklet kullanıyordum. Yurt içi yurt dışı sürekli geziyorduk. Hiç hafta sonu, bir hafta sonunu bile bilmem ki ben hani oturayım evde bir şey yapayım. Sürekli ben dağda bayırdaydım yani. Zaten ben doğayı, tabiatı, hayvanları, özellikle hayvanları yani çok seviyordum. Bir doğamız kabul oldu herhalde. Geldik. Kolay değil tabii ki ama hani işte gördüğünüz gibi ve göreceğiniz gibi diğer görüntülerde de yani bir nevi bir cennetin içinde yaşıyoruz. Burası Fındıkçatı mevki olarak geçiyor. Bize yakın bir yerleşim yok. Çok bakir o konuda. İnsan yok. İşte araba kolay kolay geçmez. Çok nadir geçer etrafımızdan. O turizm bölgesi dediğimiz Kaz Dağları aslında bu tarafta gördüğünüz bu dağların arkasında. Evet, yani. Burası Kuzeydoğu. Evet, biz iyot kokusunu almıyoruz, öyle söyleyeyim. Denizi görmüyoruz. O yüzden de turizmden uzak bir nokta. Yani daha köy hayatının devam ettiği, tarımın yoğun olduğu bir bölge burası. Zaten kalkım en yakın belde diyelim, hani şey olarak, mülki olarak büyük nokta. Orası da işte coğrafi işareti olan çilek, kapya biber, yani onların tarımının yüksek olduğu bir nokta. Biraz da hayvancılık var. Yani bizim arazimizin içinde şebeke elektriği mevcut değil. Herhangi bir şebekeye bağlı su, telefon çekmesi bilmem ne, bunların hiçbirisi yok. Her şeyi biz burada kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. Elektriği, güneş panelleri, akülerle sağlıyoruz. Suyumuzu dağdan geliyor. İletişimimizi uydu internet sayesinde sağlıyoruz. İnternetiniz var değil mi? Tabii ki, tabii ki. Uydu internet var. Çünkü normalde telefon çekmiyor. Cep telefonu ben geldim bir noktadan sonra kesildi. Aynen öyle. Ormanın girişinde itibaren kesilir. Burada doğal olmayan hiçbir şey yok. Her şey yani tam anlamıyla off-grid bir hayat burası. Böyle olduğu zaman da her işten anlamanız gerekiyor burada. Yani bu iş yarım kalsın, bu işe usta bulayım, bu işe yani işte hani buradaki demir işleri vardı işte evvelki haftalarda. Ya usta bulamadık. Yani arıyoruz, geleceğiz, gideceğiz. Hep yoğunluk var onlarda, oydu buydu. En son kalkıştık, kendimiz hallettik her şeyi. Burada her şey bizim sorumluluğumuzda, bizim gözetimimizde. Her şeyden de anlamak zorundasınız. Yani düşünün, şu evlerin bile her şeyini kendimiz yaptık. Bütün hani tasarımından malzeme seçimine, yapımında her şeyde parmağımız var, elimiz var. Ki sadece burası değil, bu 15 dönüm arazinin her milimetresinde el izimiz, ayak izimiz var. Köy hayatı rutinleri bizde yok. Bir de burada hani 15 dönümlük araziniz var ama çevresinde hani özel bir arazi de yok. Hep orman arazisi Doğru, değil mi? doğru. Hani her başkasına taraf ait bir arazi de yok. Siz burada teksiniz. aynen, yani bizim bulunduğumuz bu vadi çok değerli bir vadi. İçinde su olan bizim bu Kuzey Kaz Dağları'nın en bence önemli özelliği suyun bol olması. Güney tarafa, deniz tarafında mesela
Su daha azdır. Daha yapısı farklıdır. Doğası daha farklıdır. Bizim buralar hem ağaç yapısı hem hayvan çeşitliliği olarak çok çok daha fazladır. Tabii daha endemik. Tabii, Orada tabii. daha Her el şey değmemiş. fazla. İnsanın Sıfır. müdahalesinin az Sıfır. olduğu Tabii bir tabii. bölge. Mesela bizim arkamızdan hesapta bir yol geçiyor burada. O yoldan sadece orman yetkilileri, Geçer. orman araçları geçerse geçer. Onun harici buradan geçecek bir araç olduğu zaman biz şaşırıp bakıyoruz yani. Ve bu vadi boyunca toplasanız belki 5-6 parsel tapulu özel yer vardır. Onun harici geri kalan her taraf orman idaresinde, ormana bağlı. Ormandır yani, direkt Kaz Dağları'nın en renkli, en çeşitli ormanı bence bu bölge, bu tarafta. Bitki örtüsünden de bahsetmeniz gerekirse mesela buraya özgü Kaz Dağı göknarı var. Evet. Doğru. Buralarda yetişiyor mu? Yakın mı size? Tabii. Hatta bunun daha yukarılara doğru, karşılar, tepelerde biraz daha aslında bir tık daha yüksek rakımlarda daha çok bunlar var. Hatta Milli Park'ın orada Kaz Dağı Göknarı Milli Parkı var. Direkt koruma alanı. Ama bizim aşağıda deremiz var. Derenin orada mesela bir tane var. Bir de şu tarafa doğru çok değil. Belki yani 100 metre kadar daha bir rakım kazandıktan sonra orada daha bol miktarda var. Ve burası katman katman. Aşağı yukarı bu bölgedeki dağların en yüksek zirvesi 1500 metre civarlarında diyebiliriz aşağı yukarı. Ve yani bu katmanda her birkaç yüz metrede bir orman çeşitliliği tamamen değişiyor. Evet. Bir tarafa birden kayın ormanına başlıyor her şey. Bir tarafa çıkıyorsun birden her taraf değişiyor. Mesela daha yukarılarda koruma altında buranın endemik çok fazla türü var. Porsuk ağaçları var. Porsuk koruma ağaçları altında. var, yine ayıgülü var. Hatta bu şu aralar ayıgülünün zamanı. Adını da görün, bir şakayık türü koruma altında. Bir tanesinin kopartmanın cezası 500 küsür bin liralara falan çıktı galiba en son. Yani onları görmeye ta dağın üstlerine çıkıyoruz. Karma orman ama genel olarak baktığınızda yani bu tarafta görebileceğiniz bütün Tabii. ağaç çeşitleri var. Çınarı da görürsünüz, çamın türlerini de görürsünüz. Meşe de çok. Meşe, işte kayın, kestane, ıhlamur, yani karma orman denilen bir orman türü. Onun dışında ağaçlardan farklı olarak da tabii yüzlerce endemik tür var bitki olarak. Tabii oksijeni bol bir bölge. Tabii Kaz Dağı yani. deyince Evet. oksijenin en bol olduğu yer. Hatta dünyada İkinci sayılı yerlerden. diyorlar. Aynen, buraya gelen Evet, misafirlerimiz Alplerden sonra. zaten onu yaşıyoruz. Artık biz tabii tecrübe ettik. Yani geldikleri ilk gün bir sarhoşluk yaşarlar. Hatta ertesi gün uyanmakta biraz zorluk çekebilirler. O oksijen miktarından böyle bir sallar onları. Daha sonra böyle artık bir alışma süreci geçer. Adaptasyon. O da bir ekstra enerji verir. Ki bizim buraya keşke olmasa, yani doktorların tavsiyesiyle hastalar buraya yönlendirilebiliyor. Buradaki oksijen miktarıyla tedavi süreçlerini hızlandırmak için. Ki biz burada kaldıkları süreçte bile onlardaki bu iyileşme hızını, yani en azından gözle görülür bile bir şey hissediyoruz. İlk geldiklerindeki o zayıflıkları gittikleri zaman böyle birazcık daha toparlanmış, yürüyebilen, daha hareketli oluyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Ya içinde olunca farklı. Her anını mevsimlerin yani hissederek içinizde yaşıyorsunuz. Şimdi ilk ağaçların renk değiştirmesi, işte kuşların yumurtlama dönemi, yavruların çıkışı, evvelinde o kuşların sesleri, işte domuzlar bile, mesela domuzları bile öğrendim ben şimdi. Domuzlar belli bir mevsime kadar grup takılıyorlar, aile. Daha sonra bunların erkek olanları tek tek gezmeye başlıyorlar. Aile bunları dışarı atıyor. Yani onları bile gördüm, biraz da üzülüyorum garibanlara. Aynı şekilde işte ayıların hareketleri, ayıların yaşam tarzları, onları görüyorsun. Onlar işte nerede olabildiklerini biliyorsun, izlerini görüyorsun. İşte çakallarımız var mesela. İlk başlarda çekindik, korktuk. Şimdi yani ilk yeni geldik buraya. Lan ne oluyor diye yani korkarak çıkıyordum. Şimdi çakal sesi duymadığım zaman korkuyorum. Acaba başlarına bir şey mi geldi? Hani bugün niye gelmediler diye. Yani buradaki bütün hayvanları da böyle bir ne bileyim bir... Alıştık yani, işte selamlaşıyorlar bizim köpeklerimizle gece. Tabii. Bir gece gelmediklerinde diyoruz yani işte mevsimlerin geçişi aslında tamamen doğayla anlaşılıyor, yani takvime bakmanıza gerek yok. İdagonya ismi nereden geliyor? Biraz buranın hikayesini anlatabilir Tabii. misiniz? Şimdi İdagonya şöyle geliyor. Biliyorsunuz Kaz Dağları'nın... Şahin mi daldı? Horozlar alarm verince Kendi aralarında bir şey köpekler koşuyor. Yani. Kaz Dağları'nın diğer mitolojik ismi İda. Hatta Binpınarlı İda. İda Dağları. İda'yı koyduk cepte. Şimdi bu geldiğimiz en güzel belki Türkiye'nin ovalarından bir tanesidir. Hem verimi olsun,
hem sulaklığı olsun, her şeyi çok güzel bir oda. Buranın ismi de Agonya. Yani İda ile Agonya. Şimdi İda dağlarındayız. Agonya'ya açılan bir kapıdayız. Bu şekilde bunu birleştirerek İdagonya Camping ismini bulduk. Güzel. Hikayesi de böyle oldu buranın. Doğayı bozmadan, doğaya uyumlu, taşınabilir. Yani birçok handikapları var tabii ki bu işin. Yasal olarak da var. Her şeye uygun şekilde. Yasal süreci biraz anlatmanız gerekirse mesela hani sonuçta burada bir işletme kurdunuz. Bir girişimcilik örneği bu da. Tabii biz bu konuda bir hani şey olarak bir destek herhangi bir şey almadık, görmedik. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Ancak işte tabii her şeyimiz resmi. Şöyle bir hikayesi var. Vakti zamanında tabii buradaki mevcut yapıların hani resmi olarak yapı kayıt belgeleri olduğu için bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü biz bunlarla çalışma ruhsatımızı çıkartabildik. Daha sonra işte konaklama belgelerimizi çıkarttık. Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı bir işletmeyiz. Aslında burada bürokrasi hızlı yürüyor. Evraklarınız, her şeyiniz tamamsa çok hızlı bir şekilde, yani birkaç hafta içinde ben buradaki bütün evrak işlerini hallettim. Çalışma ruhsatımızı da çıkarttım. Daha sonra da gerekli olan bütün hani denetlemelere de tabi tutuluyoruz. Bunları da alnımızın akıyla atlatıyoruz. Ve de buraya gerekli olan her şeyi de yapmaya çalışıyoruz. Burada bizim zaten önceliğimiz ilk söylediğim gibi hani yaşam. Biz buraya öncelikle yaşamak için geldik. Kesinlikle. Sonrasında da hayatımızı idame ettirmemiz gerekiyor. Çünkü yaşımız genç. Yani çalışma hayatından... Emeklilik yok. Var. Emekliyim var. Evet. Ben de Evet. 6 ayla kaçıranlardan. Çalışma hayatlarımızı sonlandırmak için çok erken bir yaş. Yani hayat devam ediyor. Biz burada sadece para kazanmak için değil, burada yaptığımız her şeyin buraya da bir faydası olsun diye yapıyoruz. Yani tek derdimiz para kazanmak da değil, yaşamak da değil. Hatta geldiğimizde bir sürü projemiz vardı. Hala var. Ama hiçbir şey kolay değil. Burada şartlar zor. Biz kendimiz çalışıyoruz, başka çalışanımız yok. O yüzden hani bu şey gibi, devletin eskiden vardı ya 5 yıl, 10 yıl, işte orta vade, kısa vade, uzun vade. Bizim de kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede hayallerimiz, yapmak istediğimiz şeyler var. Ama bunlar da değişiyor. Değişiyor Bak, çok tabii. değişik. Süreç Şimdi içerisinde. biz buraya ilk geldiğimiz zaman planladığımız şeylerle, hedeflerle şu anda farklı noktadayız. Ve iyi ki diyorum, bazı şeyler için acele etmemişiz. O zamanlar yani bir şeyler vardı aklımda. Onları yapmış olsaydık şimdi hata yapmış olacaktık. Çünkü burayı tanımak gerekiyormuş. Burada yaşamak gerekiyormuş. Buranın tam ihtiyaçlarını, eksiklerini tespit etmek gerekiyormuş. Bunları da yaptık. Bu saatten sonra da bunları üstüne oynayarak gidiyoruz. Özellikle aileler bizi tercih ediyor. Çocuklu aileler de fazla, öyle söyleyelim. Burada kafa dinliyorlar. Çocuklar doğayla tanışıyor. Özellikle işte yürüyüş, doğa sporlarını sevenler için çok ciddi rotalar var etrafımızda. Yani hayatında hiç hayvanla haşır neşir olmamış, değmemiş çocuklar geliyor mesela. İnsanların birçok şey var. İşte dere kenarına gelmek isteyen, kafa dinlemek isteyen, yürüyüş yapmak isteyen, hiç çadır kurmamış, işte ya ben bir çadır kampı yapmak istiyorum diyen. Çünkü burası deniz kenarındaki çadır kampları gibi değil. Oradaki kültür bambaşka bir kültür. Orada biraz daha yazlık kafası dediğimiz, işte çoluk çocuk herkes denize girer, işte piknik tarzı gibidir. Burası öyle değil. Burada doğayı sevmeyen insan burada çadır kuramaz, bir saat bile oturamaz. Şimdi ben bu zamana kadar buradan ayrılıp da mutsuz olan kimseye rastlamadım. Ama Çok bir kere dediğim gibi hani en baştan ben çünkü bu işin önünü bir kesiyorum. Yani bakıyorum ben gelen insanlar buraya hani böyle bir yer için geliyorlar mı? Böyle bir arayış içindeler mi? Böyle bir arayış içindelerse geliyorlar ve herkes burada yani bizim sosyal medyamızda olsun, diğer kanallarda olsun sürekli takip ediyorlar ve bir dahaki gelmenin hayaliyle, planıyla Yani şey yapıyorlar. Sosyal medyada İdagonya Camping. İdagonya Camping. Google'da, Instagram'da, Facebook'ta bunların hepsinde var. İdagonya yazınca zaten dediğim gibi başka yok. İdagonya bir biz varız. Evet. Biz buraya gelen mesela insanlar oluyor, işte bölge şimdi turizm tarafından sonra buralar da artık keşfedilmeye başlandı. Hızlı ilerliyor. Çok fazla şehirden gelen insan var yaşamak için ya da yaşamaya gönlü olup hani bakınmaya gelenler diyelim. Geliyorlar mesela, işte bizde konaklıyorlar, kalıyorlar, sohbet ediyoruz. İşte diyorlar biz de böyle bir hayal içerisindeyiz. İşte bir yer alabilir miyiz, ev yapabilir miyiz? Tabii ki bunun
Yolları var, yasal olarak da yolları var. İşte bölge buna çok uygun. Ama ben mesela gelen herkese şunu tavsiye ediyorum. Hele bizim gibilerse yani işte 65 yaş altı diyeyim. Onlara tam emekli gözüyle bakıyorum çünkü. Sosyal hayattan kopmak kolay bir şey değil. Tamam, biz burada çok izole bir hayat yaşıyoruz. Gibi gözüküyoruz aslında. Ama sosyaliz. Yani ben Öyle de İstanbul'dan değil. daha çok arkadaşım Evet. burada görüyorum. Daha çok İstanbul'da ben bir arkadaşımı görmek ya da bir 2-3 arkadaşımla buluşmamız yani hele son Bütün zamanlarda gününüzü alır mesela. imkansıza yakın bir şey oldu. Çünkü en yani ortak noktaya gidip gelmek bile saatler sürüyor. Onun iş saati uymuyor, bunun bilmem çıkışı uymuyor. Ama buradayken yani benim İstanbul'daki bütün arkadaşlarım buraya da geliyorlar. Aşağıda dediğim gibi İstanbul'dan buraya yerleşen, İstanbul gibi büyük şehirlerden yerleşen bir sürü dostumuz, arkadaşımız, abimiz mevcut. Yaşıtlarımız. Burada peki çevrenizde mesela çok böyle gelip şehirden güzel çiftlik hayatı sürdürülebilir bir yaşam kuran insanlar var mı? Var Örnekleri tabii var ki, mı? çok Var, var. var, Ya da- var. Var, çok var. Nasıl mesela? Evet, böyle. Yani Akçakoyun'dan bahsedeyim, bizim bağlı olduğumuz köyden. Çiftlik hayatı tabii buradaki şey önemli. Çiftlik hayatından kastımız tarım ve hayvancılıkla bir çiftlik hayatı mı? Tabii. Yani Doğru, o çok işleri güzel. sürdüren mi, yoksa sadece emeklilik ya da işte hani yaşam moduna geçmiş bir çiftlik hayatı mı? Şimdi çok Tabii, farklı şeyler. İkisi de olabilir. Evet. Şimdi endüstriyel çiftçilikten gelip yapanı ben görmedim. Deneyenler, bir Murat abi vardı, bir denedi. Hani o zaman bir koyun, kuzu bir şeyler yaptı. Hani olmadı. Bu işler birazcık daha hem altyapı gerektiriyor hem de emek gerektiriyor bayağı bir. Tecrübe lazım yani. Ama onun harici geri kalan bizim arkadaşlarımız da aşağılardalar, dediğim gibi bir sürü. Hepsinin çiftlik tarzı evleri var. İşte Şebnem ablanın çiftliği var, Tabii, Fatih tabii. abinin var. Ya bunlar büyük. Bu arada insanların arazilerin çoğu büyük zaten. Bu Yani tabii. işte 10 dönümden Burada başlıyor müsait tabii, diyelim. bölge müsait. arazi olarak. Yaşamımızı sürdürürken burada da nasıl hayatımızı devam edip çalışma hayatını da sürdürebilirizin derdiyle aslında Peki bu işlere burada hani bu girişiyoruz. işletme size ekonomik anlamda yetebiliyor mu? Aslında Kurdum. yetmiyor. Niye yetmiyor? Şöyle söyleyelim. Çünkü ekonomik olarak buradaki işletme büyük bir işletme değil. Burası bir otel değil. Burası 20 odalı bir tesis değil. Yani orta ölçekli bir işletme de değil. Biz küçük bir işletmeyiz. Kapasiteniz ne mesela? Kaç tane bungalov var? Kapasitemiz 3 tane konaklanabilecek işte aile konaklamasına açık şekilde evimiz var. Onun dışında da çadır kampımız var. Yani baktığınızda oda sayısına vurduğunuzda böyle büyük bir işletme değil burası. Biz de 2 kişiyiz zaten. Zaten Yani çıkış noktamız da o bizim. değil. Bizim buradaki en önemli, yani birinci önceliğimiz burası bizim yaşam alanımız. Yani burada ticari bir şekilde bir hareket olsa da olmasa da burası, biz burada yaşıyoruz. Öncelikle bizim burası evimiz yani. Ondan sonra ticari kısım, ki o da yani ilk geldiğimizden beri her sene yavaş yavaş üstüne koya koya, her Daha da sene bir tanınır şeyler olmaya ekleye başladı. ekleye. Tabii ki. Tabii. Evet. Bir de Ama yani hiç şey boş değil. geçmedik. Her sene mutlaka üstüne bir şeyler ekleyerek yavaş yavaş gidiyoruz. Şehirden taşınmak isteyen böyle genç yaşta sizin gibi insanlar var. Ama genellikle baş çelişki şey oluyor, işte gidersem kırsalda ne iş yaparım Doğru. gibisinden. Çok doğru. Yani en sizin önemli şeylerden biri zaten. Çok Tabii doğru. yani sonuçta o çark dönmediği zaman Hı hı. ne oluyor? Ya geri dönmek zorunda kalıyorsun ya da burada bir şeyi Ya çok başarman varlıklı gerekiyor. olacaksın. Evet. Büyük bir sermayen olacak, bir işe gireceksin. Tabii. Ama hayatını devam ettirmek istiyorsan tabii ki Tutkuları varsa illaki yaşarlar. Elini kirletmeye niyetin gönlün olacak. olacak. Şimdi burada sizin de tanıdığınız Batuhan gibi arkadaşlarımız, yani hiç alakasız yerlerden gelip Boğaziçi mezunu. tabii Yani gelip baktığında burada adam aracılık yapıyor. Yani uzaktan baktım, işte ne kadar hani romantik. Adam ayılarla orada şey halinde yani geçen paylaşıyordu. Ayı gelmiş almış bir tane şeyi, dağıtmış peteği, kovanı. Yani bunları da göze almak gerekiyor. Yani her şey böyle güllük gülistanlık ya da hani sosyal medyada gösterildiği gibi böyle kırsala yerleşip sosyal medyada hani soba yanında böyle kahve içen insanlar, onun altyapısını bir kere hani düşünmek gerekiyor. O yanan sobanın odununu kim kıracak? kim kıracak? Nereden getireceksin? Keseceksin, kıracaksın, taşıyacaksın, yakacaksın, külünü boşaltacaksın. Yani bu bir süreç. Tamamını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Elini kirleteceksin. Şimdi ben bakıyorum mesela, oramda yara var, elim yanmış, orası kesilmiş, bilmem ne olmuş.
Bu işler böyle. Hayal dünyasında yaşamamak lazım. Ama tavsiye ederim her türlü. Kırsalda yaşamak kolay bir şey değil. Maddi durumunuz tabii ki belli bir olgunluktaysa O zaman hayat daha zaten, tabii tabii ki çok daha konforlu, lüks. Ben şimdi mesela sosyal medyada görüyorum, köy evinde yaşıyorum diyor. Yani öyle bir ev var ki ev normalde şehirde bile malikane diyebileceğin bir ev. Şimdi şartlar o kadar da kolay değil. İşte bizim mesela burada işte fırın kullanmak, ütü kullanmak, saç kurutma makinesi kullanmak benim için artık çok hayal olan şeyler. Ama mutsuz muyum? Değilim. Eğer önüne çıkacak şeyleri görürsen, onu kabullenirsen ve buna da gönlün varsa sürdürebilirsin. Tabii. Ama pes de edebilirsin. Yani her şey Ama planladığın gibi de gitmeyebilir. şey de değil mi? Hani mesela şehirden kırsala taşındığında en önemli şeylerden biri de özgürlüğünü Tabii kavuşuyorsun. ki. Yani Her özgür şekilde, oluyorsun. her şekilde. şekilde. O Buradaki Çok önemli çalışma benim. düzeni sana bağlı. Tabii yaptığın işe göre değişir. Şimdi ekim, biçim, tarla, tapan işiyle uğraşıyorsan ya da işte hayvancılıkla onların belli saatleri var. Ama yani işte o söylediğim sosyal medya işleri ya da işte bizim gibi işletmeler biraz daha sana iş konusunda özgürlük alanı tanıyor. Mesela arıcılık yapıyorsun. Aynı zamanda kitap okuyabilirsin. Tabii ki. Kendini geliştireceğin. Tabii ki, tabii kendine ki, zaman tabii ki. ayırmak Çok. için O konuda kendine zaman ayırabileceğin Hani alan çok fazla. arıcılık maddi getirisi de güzel Yüksek. ama hakikaten zor. Zor iş. Yani şimdi hani uzat diyorsun ki koyduk kovanı, hani oldu bitti, sonra gittik aldık, öyle değil. O arılarla şimdi hani burada var arıcı bir sürü işte tanıdım, arılarla arılara bakıyor, seviyorlar, hakikaten tutku var. Yani öyle arı maddi olarak, parasal olarak görmüyorlar. Sevmek gerekiyor. Tabii. Her şeyde sevmek gerekiyor. Zaten bir işi yaparken sevmek gerekiyor. O işi sevmezsen sürdüremezsin. Herhangi bir hani beklenen depremdi bilmem neydi. Burada İdagonya tamamen kendi kendine yeten bir işletme. Burada hiç böyle burayla bağını kes bütün her tarafın. Benim hiçbir şeyimi kesemezler yani. Benim burada suyum çok şükür bol var. Elektriğimi kendim üretiyorum. İnternetim uydudan, tavuklarım var. Ekip biçiyoruz, yeri Aç geliyor. kalmayız yani. Yani Bir kaos ortamında Yani herhangi bir kaos Allah göstermesin yani. Tabii ki. Vatanımızı öyle şeylerle sınamasın ama yani depremdi, savaştı, herhangi bir şeydi. Burası en güvenli nokta. Hani burası bizim kendi krallığımız mı? İdagonya Cumhuriyeti, kendi cumhuriyetimiz. kalemiz diyelim. Tabii burada her şeyimizi kendimiz yapıyoruz, ediyoruz. O yüzden ben daha güvenli hissediyorum kendimi burada. Buradaki en büyük, hani en önemli şey kendimizden sonra, hatta belki kendimizden bile önce bizim işte köpeklerimiz, hayvanlarımız. Onlara da çok dikkat ediyoruz. Onlar da bizim için hem vazgeçilmez hem çok değerli. Ve de dışarıdakiler de. Yani burada biz aynı zamanda sadece kendimize faydamız olsun istemiyoruz. Biz buradayken dışarıdaki bütün canlılara da, bitkilere de her şeye faydamız olsun istiyoruz. doğaya gelen insanın biraz duyarlı olması gerekiyor. Çünkü çevremiz hep çam ormanlarıyla Tabii ki. çevrili. En ufak bir hata Tabii. Onu Dönülmez zaten şeylere sebep oluyor Tabii, yani. ona çok dikkat hem ediyoruz, hem gelenleri de hem uyarıyoruz, hem de bilinçli olmalarını, farkındalık sahibi olmaları için anlatıyoruz her şeyi. Yani anlasınlar, anlıyorlar da. Ki zaten dediğim gibi burası sahil tarafındaki hani piyasa tabir edeceğimiz bir kamp alanlarındaki bir yer değil. Yani burası özel. Buraya gelen insanlar da özel. Doğayı seven insanlar buraya geliyor ve de bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü adam geliyor buraya, bakıyor, oh diyor ne kadar güzel diyor. Yani doğa bayılıyor. Bu da bizi hani tabii beni en büyük tatmin eden konulardan bir tanesi budur. Gelen insanların burada mutlu olmaları benim için çok önemli. biraz o zaman şeyi gezelim mi? Hani Gezelim. Çıkalım. hem kamping alanını Tabii ki. gezelim hem dereye inelim. İnelim. Göknar'ı görelim. Göklerimiz bir tane var aşağıda çıkmış. Evet, hem evimizi hem de birazcık İdagonya'yı anlatalım size. Daha önce de söylediğimiz gibi 15 dönümlük bir arazinin içerisinde kurulu. 3 tane konaklama alanımız var ev şeklinde. İsterseniz böyle devam edelim. Onlara önce bir bakalım. Sonra birazcık kamp alanımıza bakalım. Bu sene arazimizin boş olan yerlerine de ağaçlar diktik. İnşallah bunların yetişkinlik dönemine Evet, bunlar meyve ömrümüz ağaçları. yeter. Meyve ağaçları diktik biraz.
Adnan da bizi orada bekliyor. Bizim bulunduğumuz mevkinin ismi Fındık Çatı. Gördüğünüz gibi şu ağaçların hepsi fındık. Ahlat Ağacı filminden esinlenerek bundan bahsedeyim birazcık. Bu ahlat ağacı, gövdesi bakın farklı. Arazide yaklaşık 40 tane ahlat ağacı vardı. Tabii biz bunları hepsini şey yaptık, Aşıladık ve armut ağacına dönüştürdük. Koruduğumuz ahlat ağaçları da var. Ahlata da en uygun aşı elma, armut türevleri olduğu için biz armut ağacı yaptık onlara. İnşallah bize armut verecekler bu sene. Burada sıcak suyumuzu da bu şekilde yine güneş enerjisinden elde ediyoruz. Burası arazimizin ortak alan dediğimiz kısmı. Burada misafirlerimiz geldiği zaman da ateş alanımız var. Ateş tabii yasakların olmadığı dönemde mevsim uygunsa kamp ateşi yakılıyor. Çadır kuruyorlar. Konaklama evlerimiz bu şekilde üçgen evler. Bunları kendimiz yaptık. 2 tane üçgen evimiz var. Şu an hazırlık döneminde olduğumuz için evlerimiz bu şekilde her türlü genel ihtiyaçları karşılayacak şekilde dizayn edildi. Kışın buradaki sobamız aktif. Sobayla ısınıyor evlerimiz. İzolasyonlu, kışın her ısıya uygun, soğuk havalarda da kalınabiliyor. Yatak odası var, mutfağı, banyosu. Tüm kalırken ihtiyacınız olan içinde alet, edevat her şey mevcut. Tabii ki böyle kapıları direkt ormanın en güzel yerlerine açılıyor. En güzel manzaralara açılıyor. Tamamen orman manzaralı. Arazinin buradan sonraki kısmı kamp alanı olarak ayrılan bölümü. Şuradaki tel boyu, şuradan arka taraf tamamen deredir. Derenin kenarına kurulu. Ve gördüğünüz gibi oralarda birazdan da bakacağız. Platformlar var. Bu platformlar üstünde çadır kurulabiliyor. Aynı şekilde karavanları buradaki boşluk yerlere konumlandırabiliyoruz. Karavanla gelen misafirlerimiz de burada konaklayabiliyorlar. Arazi birçok kamp alanına göre büyük ama biz hiçbir zaman burada hınca hınç dip dibe çadırların kulunduğu bir ortam yaratmıyoruz. Yaratmamaya da gayret gösteriyoruz. Gelen insanların da rahat şekilde kafasını dinleyebileceği, gürültünün olmayacağı. O yüzden paletler var. Belli bir kapasitenin üstüne hiçbir zaman çıkmıyoruz talep olsa da. Arazi gördüğünüz gibi bu tarafa doğru böyle devam ediyor. Tellerin bittiği yerde de arazimiz bitiyor. Oraya kadar kamp kurulabiliyor. Gördüğünüz gibi platformların araları da bayağı açıktır. İnsanlar rahat rahat, rahatsız olmadan hem güvenli hem sessiz, sakin bir şekilde Çadırlarını tatillerini burada kurabiliyorlar. gerçekleştirebiliyorlar. Gece tabii şimdi gündüz görüyoruz. Gece burada ışık olmadığı için muhteşem bir gökyüzü var. Yani yıldızları izlemek için bile insanlar mesela buraları, bu tip doğal yerleri tercih edebiliyorlar. Sağ tarafta komple sınırımız dere. Yaz kış suyu akıyor. Bu taraf çadır alanımız. Kuş sesleri burada tamamen kaplamış durumda. Sesler çok güzel geliyor. Bu dönemde gece de öten kuşlar var. Gece Evet. 3.30-4'te kuş sesinden durulmuyor. Ama Haziran'ın sonuna doğru kuşlar burayı terk edecekler. Onlar da artık yukarıları herhalde daha uygun alanlara geçiyorlar. Burada yapılan kampta gördüğünüz gibi tamamen su sesi eşliğinde derenin kenarında konaklanabiliyor. Kamp Burası- alanı için kullanılan tuvaletler, duşlar, sıcak suyu güneş olduğu müddetçe mevcut.
Tabii burada her şey doğaya bağlı. Evet. Her şeyimiz doğada. Güneş bizim için çok önemli burada. Güneş ne kadar varsa o kadar çok elektriğimiz, o kadar çok sıcak suyumuz oluyor. Ama tabii ki kışında yine gün ışığında bunları minimumda elde ediyoruz. Tabii daha sezon yeni açılıyor bizde. Tadilat işleri, hazırlıklar. Tabii bizim burada bu şekilde kamp alanını da ayırmış bir durumdayız. Dediğim gibi buradan aşağısı kamp alanı. Buradaki insanlar tamamen sessiz, sakin, huzurlu bir şekilde tatillerini yapsınlar diye. Buradan öte olan kısımda herhangi bir şekilde ateş yakılması, toplanılmasına çok müsaade etmiyoruz. Burası kampçıların ortak noktası. Burada yemeklerini yiyebilirler. Beraber oturup muhabbet edebilirler. Her türlü aktivite alanı bizim sadece bu bölgededir. Bu şekilde olduğu için de arka tarafta kamp yapılırken çadırların orası her daim sessiz, sakin bir şekilde kalır. Yani günün her saatinde çadırınızı rahatlıkla uyuyup keyif yapabilirsiniz. Kalabalık kısım bu tarafta kalır. Bizim bu arada arazimizin içerisinde ne çadır önlerinde ne de şu alan dışında hiçbir yerde biz ateş, mangal bu tip şeyleri yaktırmıyoruz güvenlik için. Ateş çukurumuz burası, mangallarımız var. Onları da çıkarmadık. Onlar da burada yapılıyor. Kızım hoş geldin. Siz de mi bizimle geziyorsunuz? Adnan gel buraya. Aferin sana akıllı çocuk. İsimleri neler? Bu Adnan. Bu giden arkadaşımız Behlül. Bu da bizim buradaki en güzel kızımız Bihter. Bihter. Aşkı Memnu takımı aynen öyle. Adnoş. Oy güzel çocuğum benim. Hepsinin görevi ayrı, hepsinin karakteri farklı. O da ateş çukuru. Evet. Evet, burada ateş müsaade edildiği sürece orman tarafından burada büyük ateşler de yakabiliyoruz. Etrafında mangal alanı olarak da burayı kullanıyoruz. Bu şekilde ormanı her zaman korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Herhangi bir yangına mahal vermemek için. Bu evler de eskiden kalma. Şu anda tamamen dekor amaçlı burada durmaktalar. Yine de farklı amaçla kullanıyoruz. Mesela burada yeni misafirlerimiz var. Tavus kuşlarımız. Bu tavus kuşlarımızın evi. Kendileri de içerideler. Daha aramıza çok yeni katıldıkları için adapte olmaya çalışıyorlar. Onlar da yakın zamanda inşallah Dışarı alanda çıkacaklar. özgürce gezecekler. Onları daha önce benim amcam burada yaşarken yapmıştı. Tabii işte uzun süre buranın boş kalması, ağaç her ne kadar doğaya çok uyumlu bir malzeme olsa da bakımını yapmadığınızda çok çabuk deforme olan bir malzeme. O yüzden de bunlar artık miadını doldurmuş. Biz de ömürleri yettiğince işte depo kümesi olarak kullanıyoruz. Daha sonra bunları düzgün bir şekilde buradan kaldıracağız. Burası Kızım. bizim tavuklarımızın kümesi. Önünde de bu açan, coşan güzellik de Ebegümeci. ebegümeci. Bunun çiçekleri çok güzel. Burada tabii bastığımız otların belki %90'ı köylü özellikle işte ablalarımızın diyeyim toplayıp salatasını yaptığı, yemeğe koyduğu otlar. Çoğu endemik bitki. Genelde tarımla uğraşanlar bunlara yaban ot der. Çok sevmezler, koparırlar. Biz tabii ki burayı koparmıyoruz. Bu buranın doğal bitki örtüsü. Ekstra bir şey de yapmıyoruz. Dönem dönem biçiyoruz. Tam şimdi doğanın coştuğu dönem. Her türlü bitki var. Basıyoruz ama bilinçsiz basıyoruz diyelim. Çoğu şey yeniyor aslında. Ormanın kendi içerisinde var olan bitki örtüsü. Buradan itibaren de bizim dere bölgesine geçiş yapıyoruz. Yazın burada yüzüyoruz. Dere kenarında vakit harcıyoruz. Oradan takip. Behlül, çık Geç kenara. Burası da eskiden restoranmış. Yani o amaçla yapılmış. Taş bir bina. Çık kenara, çık. Ama o da artık kullanılabilir durumda olmadığı için şimdilik depo olarak kullanıyoruz. Hayır.
Ne oldu? Kaldınız mı kapıda? Bu arada alanın tamamı kapalı. Yani bazı misafirler mesela endişe duyuyorlar ya, ormanın içinde işte vahşi hayvanlar gelmiyor mu? Gelmelerini biz çok seviyoruz, o ayrı konu, ama arazinin tamamı kapalı olduğu için de herhangi bir güvenlik sorunu yok. Onlar etrafımızda yaşamlarını sürdürüyorlar. Ya zaten buraya gelmeyi göze alan insan, burayı seçen insan bu hayvanlardan en az bizim kadar etrafımızda bulunmasından da mutlu olması lazım. Bahsettiğimiz ağaç buydu. Evet bak. Bu yeni bir ağaç. Hatta yeni yapraklarını da daha açık yeşil, Bu Kaz Dağı'na özgü bir buranın tür. endemik türü Kaz Dağı göknarı. Daha yukarılarda daha geniş bir şekilde orman Fındık. şeklinde mevcut. Buradaki fındık da yaban fındık. Bunların hepsi fındık. Tabii bu da Fındık. kızılcık ağacı. Kızılcık. Ve işte buranın en güzel şeyi, deresi. Tabii yazın buralarda vakit geçirmek için en değerli nokta burası. Su bayağı azalmış. Ya. Kopması değil, geri dönmesi sıkıntı olacak. Bu tabii burada çocukların en büyük eğlencesi. Yazın. Derede de birçok balık çeşidi var. Bir tanesi de işte bu kırmızı pullu alabalık dedikleri, yine buraya özgü endemik o da yani. Birçok yerde kırmızı pullu alabalık var. Bu Kaz Dağları'nınki. Tabii biz de Bildiğim burada her kadarıyla şeyi avlanması da yasak. öğreniyoruz. Mesela bakın şu ot da burada. Normalde yanından basıp geçtiğimiz ot. Şu ot mesela. Tamamen dere kenarında yetişir sadece. 40 kilit otu bunun ismi. Yine Binder'de deva. Şifa kaynağı bitkilerden bir tanesi. Deremizde böyle. Su hayat gerçekten. Suyun olduğu yerde daha çok bitki, daha çok hayvan. Özellikle yazın misafirlerin birçoğu, biz de dahil, arkadaşlarımızla, eşimizle, ailemizle burada vakit geçiriyoruz. Çünkü burası bölgenin en serin yeri oluyor yaz aylarında. Masasını, sandalyesini alıp oturanlar burayı tercih ediyorlar. Şu üst tarafta yoga yapan misafirlerimiz gelip kullanıyor şurayı. Ağaçların altında yoga yapıyorlar. Doğayla bütünleşiyorlar burada. Güzel. Hiç pişman değiliz. Öyle söyleyeyim yani. Burada yaşamaktan çok memnunum. İnşallah her şey daha iyiye gider. Doğa böyle kalır. İnsanların maalesef böyle bir huyu var. Gittiği her yeri güzelleştirmek yerine daha çok kötüleştiriyor. Umarım buralar öyle olmaz diyelim. Biz elimizden geleni yapıyoruz daha iyi olsun diye. Yani buradaki suyun debisini şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın şu karşı taraftaki büyük kütük, büyük ağaçlar suyla beraber geldi. Suyun hizasını oradan aşağı yukarı anlayabilirsiniz. Buradaki yaprakların da böyle birikmesinin sebebi suyun buralara kadar yükselmesi. Burası kesim alanının dışında kaldığı için mesela bu çam ağacı da dışında kalmış. Şunun çok yaşlı bir çam ağacı. Büyüklüğünden zaten belli. Kalınlığı, genişliği, uzunluğu bayağı bir ulu. Mantar sezonunda buralar mantar dolar.
Tabii önümüzdeki günlerde 1 Haziran itibariyle ormana giriş yasakları başlayacak. Tüm Türkiye'de, Çanakkale'de de. Biz çok memnunuz bundan. Çünkü bilinçsiz olan insanlar orman için çok büyük tehlike. Eylül'e kadardı değil mi? Tabii 30 Eylül. 30 Eylül'e kadar da ormanlara giriş yasağı olacak. Ondan sonra tekrar sezonla birlikte açacaklar. Tabii ki biz bu yasaklardan muafız. Biz ve bizim misafirlerimiz yasak zamanında da burada ormanın keyfini, tadını çıkartabiliyor. Bütün mantarlar her zaman mevsimlik olmayabiliyor. Bakın şu mantar mesela. Bu da yine kanser tedavisinde kullanılan bir mantar. Bunun ismi hindi kuyruğu. Bu şekilde kütüklerde çıkıyor. Bu da bizim kiraladığımız diğer evimiz. Adnan. Özellikle bu ev bizim daha çok ailelerin rağbet ettiği bir ev. Gördüğünüz gibi daha verandasında, burada oturduğunuz yerde bile dere önünüzden akıyor. Derenin sesini duyarak burada kahvaltınızı yapabiliyorsunuz kapısında. Burası 1+1 ağaç bir ev burası. Arkada bir tane odası var. Düz ayak olduğu için aileler tabii daha çok tercih ediyorlar. Daha izole. Hem çalışıyoruz hem yaşıyoruz. Yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte ilerleyen zamanda burayı biraz daha yaşam koşullarımıza oturttuktan sonra işte başka projelerle uğraşmak istiyorum. Özellikle ben. İşte kadınların hayat koşullarını iyileştirmek, özellikle burada tarımla uğraşan kadınların hayat koşullarını iyileştirmek. Yaptıkları ürünleri pazarlayamıyorlar. En büyük sıkıntıları o. Çalışıyorlar, bir şeyler üretiyorlar. Ya tarladan tüccar alıyor ama onları bir mamule dönüştürdüklerinde maalesef buradan dışarıya çıkamıyor. Şimdi bununla ilgili Akçakoyun köyünde bir kadın kooperatifi kuruluyor. Belki ilerleyen zamanda o da biraz oturduğunda bunun pazarlama kısmı ile ilgili en azından kendi tecrübelerimizle onlara destek olabilecek bir şeyler yapabiliriz. Bunun harici burayla alakalı da genel olarak arz talep dengesini gözeterek konaklama bazında çok olmasa da yani bir iki tık, belki bir iki bungalov daha koymak gibi birazcık daha geliştirebiliriz duruma göre. Ama hiçbir zaman burası gırtlak dolu, her taraf ev olan bir yere dönmeyecek. Bir yaşam alanınızda görelim mi? Kendi eviniz. Yani buradan isterseniz gösterelim. Yani orada çok memnun Çok değil, tabii, gösterecek bir şey yok diyor burada. Çok beton olduğu için biz geldiğimizde tabii var olan yapılardan biriydi bu. 1+1 dediğim o işte şehirde yaşarken lüks olarak ya da konfor olarak gördüğünüz birçok şey burada yok. Ama minimal bir hayata alışabiliyorsanız işte 3+1 bir evden gelip 1+1 bir evde de çok rahat yaşayabildiğinizin bir örneği aslında. Evin bizim için ideal bir kullanım alanı var. Üstünde panellerimiz var. Bütün enerjimizi bu panellerden sağlıyoruz. Burası biraz merkez gibi. Hem teknik şeylerin olduğu hem de bizim yaşadığımız küçük bir ev. O zaman Şimdi- yumurta toplayalım o zaman. Yumurta. Buyurun. Saati geldi. Cengiz. Bakıyorum. Tavuklar organik.
Yumurtalar Tabii. da organik. Tabii organik kavramı Türkiye'de biraz karıştı. İyi tarım aslında yapılıyor ama organik deniyor. Evet, buradan Organik 6 tane olması aldık. için etrafında yaşam, asfalt, yol, araç vesaire gibi bir sürü kriter var biliyorsunuz. Bunların Bir de hepsi gezen tavuk. gezen geziyor tavuk ama- ormanda geziyor Evet, üstelik. bakıyoruz altına. Dur kız, dur. Evet, direkt dünyanın en taze yumurtaları diyebiliriz. Altından direkt. Ver bakayım, ver. Söylenme. Kızıyor. Evet, buradan devam edelim. Burada da var. Bunlar iki bacı. Evet, 2 tane buradan aldık. Hayır. Bak, ne oldu? Ne oldu? Dur bakayım kız, ne var senin altında, ne O var? gurka mı yatmaya çalışıyor acaba? Evet, bir tane de buradan aldık. Kızım sende ne var? Sende de mi vardır? Sendekileri de alalım. Evet. Burada da var biraz. Evet, sepeti doldurduk. Tabii siparişler bunlar. Bunların yeri hazır. Toplandıkça gidecek. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Yaşam- teşekkür ederim kafanızı bize açtığınız Ne için. demek, her zaman bekleriz. Kapımız her zaman açık. Her zaman bekliyoruz sizleri burada. Dediğim gibi Ha. burası öncelikle evimiz, bir işletme değil. Hı hı. O yüzden her zaman kapımız açık. Tüm Evet. arkadaşlarımıza, dostlarımıza, sonra da misafirlerimize. Evet, teşekkür Herkese iyi ederim. Her geceler. şey için Biz çok sağ teşekkür olun. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek Sağ olun. dileğiyle. Hoşça kalın. Sağ olun.